Herkese merhaba. Umarım her şey yolundadır. Bugün öfke problemlerini ve öfkemizle nasıl baş edeceğimizi konuşacağız. Birçok insan bu konuda problem yaşıyor. Kimileri her zaman öfkeli ama neden ya da neye ve kime öfkeli oldukları ile ilgili hiçbir fikirleri yok. İçimde sebepsiz bir öfke var diyorlar ve bu öfke yüzünden çoğu zaman istemedikleri davranışlarda bulunuyorlar. En yakınlarına bağırıyorlar, çocuklarına bağırıyorlar. Sonra da sevdiklerimi kırıyorum diye üzülüyorlar ve suçlu hissediyorlar. Duygu yükü üzerine duygu yükü biniyor ve bu olumsuz duygular da bize hiç iyi gelmiyor. Öfke problemimiz varsa, yani gerçekte neden öfkeli olduğumuzu bilmiyorsak, düşünmek için biraz kendi içimize çekilmeli ve kendimize zaman ayırmalıyız. Kendinize şu soruları sorun. En çok ne zaman öfkeleniyorum? En çok kime öfkeleniyorum? En çok hangi hareket karşısında öfkeleniyorum? Bunun da altında ne olduğunu net olarak bulmanın çok faydası olur. Örnek vereyim, büyürken her yaptığınıza karışılmışsa, kendi kararlarınızı vermenize izin verilmemişse ve bu yüzden istediğiniz yolda yürüyememişseniz, hayatı istediğiniz gibi şekillendirememişseniz, size her karışıldığında çok ufak bir konu için bile olsa aniden parlarsınız. Kimsenin hiçbir şeyi yapacağınızı söylemesine tahammül edemezsiniz. Aslında geçmişte size karışmış olan, belki aşırı baskı yapmış olan anneniz, babanız, ablanız, abiniz olabilir. O zaman onlara karşı çıkamadığınız için, küçük olduğunuz için, genç olduğunuz için, güçsüz hissettiğiniz için ya da belki onların söylediklerini yapmak zorunda hissettiğiniz için içinizde birikmiş olan öfke olabilir bu. Başka bir örnek vereyim. Yüzleşmeler zordur diyorum ya her zaman. Bu da zorlayıcı bir örnek olacak. Diyelim ki evlendiniz, çocuğunuz oldu. Ama aslında istediğiniz hayatın bu olmadığını fark ettiniz. Özgür olmak istediğinizi içiniz biliyor ama bunu kendinize bile itiraf etmek istemiyorsunuz. Neden evlendim ki? Neden çocuk doğurdum ki? Bütün özgürlüğüm gitti. Köle haline geldim ve şimdi bu yıllarca devam edecek diye kendinize ve hayatınıza öfkeli olabilirsiniz. Bunlar çok derinde saklanmış duygular. Ya da belki daha basit, sadece ergen olan çocuğunuzla baş edemediğiniz için ona öfkelisiniz. Otoritenizi tanımayan, laf dinlemeyen, hiçbir şekilde istediğinizi yaptıramadığınız ve hayatınızı zorlayan çocuğunuza. Ya da belki iş yerinde sizi fazlasıyla zorlayan ve bütün zor işleri size yükleyen müdürünüze. Bu son verdiğim örnekteki gibi kime öfkeli olduğunuz net olarak belliyse bu duyguyla çalışarak bu öfkeyi göndermek nispeten daha kolaydır. Ama ilk anlattığım örneklerdeki gibi derinlerde zor bulunacak bir şeyse en başta dediğim gibi bunun nedenini bulmak için kendi içinize çekilip kendi üzerinizde uzun bir inceleme yapmalısınız. Evet, öfkeliyim ve kime öfkeli olduğumu da çok net biliyorum. Bu duygudan nasıl kurtulacağım diyorsanız bu konuda size birkaç teknik önereceğim. Hangisi sıcak geliyorsa, hangisini yapmak size daha kolay geliyorsa onu uygularsınız. Önereceğim ilk teknik tabii ki EFT uygulaması. Benim de çalışmalarımda kullandığım ve çok çabuk sonuç veren bir uygulamadır. Uygulamanın nasıl yapılacağını kanalımda koymuştum videosunu. Buralara bir yerlere linkini bırakırım. O videoyu da öfke konusunda koymuştum. Onu açıp ona bakarak her kime öfkeliyseniz o kişinin adını söyleyerek çalışmayı yapabilirsiniz. Çalışmayı yapmadan önce öfkenize puan verin. Diyelim ki o kişiye karşı 10 üzerinden 10 öfkeli hissediyorsunuz. Sonra bir tur EFT çalışması yapın. Sonra gözlerinizi kapatın. İçinizdeki öfkeye yoğunlaşın. Bakın bakalım puan kaça düşmüş. 8'e düşmüşse bir tur daha. 6'ya düşmüşse bir tur daha. Böyle puan vererek birkaç tur çalışın. Puan 2'ye 3'e düştüğünde artık çalışmanıza gerek kalmamış demektir. İçinizdeki öfkeden kurtulmuşsunuz demektir. Öfkeden kurtulmak neden bu kadar önemli? Çünkü düşük frekanslı bir duygu. Bizi aşağıya çekiyor. Birine öfkelendiğimizde zihnimiz sürekli onunla kavga halinde olur. Bana şöyle yaptı, bana böyle yaptı. İçimizden saydırır dururuz. Ne kadar bildiğimiz kötü kelime varsa o kişiye karşı söylenip dururuz. Halbuki ağzımızdan çıkan bütün kelimeler çok önemli.
Hepsi birer frekans yayıyor. Bizi de o frekansa çekiyorlar. Bu yüzden öfkeden bir an önce kurtulmak kendi iyiliğimiz için çok önemli. Zihnimiz sürekli o insanla meşgulken anda da kalamayız. Hayatın tadını da çıkaramayız. Düşünün, birine çok öfkelenmişsiniz. O sırada başka bir arkadaşınızla bir kahve içmek için buluşmuşsunuz. Güzel şeyler konuşmak yerine sürekli bu konuyu anlatıyorsunuz. Anlattıkça öfkeleniyorsunuz. Ya da belki anlatmak istemiyorsunuz ama bu durumda zihninizde kavga devam ediyor. Arkadaşınızın anlattığını yarım yamalak dinliyorsunuz. Sohbetin, anın, dostluğun tadına varamıyorsunuz. Öfke tarafından ele geçirilmişsiniz. Öfkeden kurtulabilmek için ikinci teknik yastık kullanma. Odanıza çekilin. Karşınıza bir yastık alın. Bu yastığı öfkelendiğiniz kişi olarak düşünün. Ona ne söylemek istiyorsanız hepsini söyleyin. Bağırın, çağırın, ağlayın. O duygu sizden çıkacak ve sonra o yastığı iyice dövmeye başlayın. Tokatlayın, yumruklayın. Bunu yaparken içinizden geliyorsa bağırın, çağırın, çığlık atın. Ta ki tüm hırsınızı alana kadar. Bu çok işe yarayan bir çalışmadır ve öfkenin alanınızdan çıkıp gitmesini sağlar. Üçüncü olarak önereceğim teknik nefes tekniği. Öfkelendiğimiz zaman tansiyonumuz yükselir, adrenalinimiz yükselir, nabız hızlanır. Öfke karaciğerimize zarar verir aynı zamanda. Bu yüzden bir an önce bedenimizi sakinleştirmek, tekrar nabzımızı normal hale döndürmek için nefes çalışması yapmak çok işe yarar. Diyelim trafikte aniden biri ters bir hareket yaptı, çok öfkelendiniz. Ya da iş yerinde gergin ve istemediğiniz gibi giden bir toplantıdan çıktınız ve öfkelisiniz. Hemen bir kenara çekilin ve derin nefesler almaya başlayın. Bu derin nefesin sığ nefes olmaması çok önemli. Doğru nefes nasıl alınır diye hazırladığım bir video var kanalımda. Onun linkini de buralara bir yere bırakırım. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Doğru nefes için karnımızın şişmesi gerekiyor. Yani diyafram nefesi almamız gerekiyor. Derin nefesler aldığımızda bu sakinleşmemizi sağlayacak. Derin nefesler almaya başlayın ve 21 kere ard arda derin nefes alın. Bu durumda bedenin sakinleştiğini zaten fark edeceksiniz. Nefesi burundan almaya dikkat etmek önemli ama verirken burundan ya da ağızdan nasıl rahat ediyorsanız o şekilde verebilirsiniz. Verirken aldığımızdan daha yavaş şekilde veriyoruz. Bu bedenin rahatlamasını sağlayacak. Gevşetecek ve rahatlayacak. 21 kere derin nefes alıyoruz. Aldığımızdan daha yavaş veriyoruz. Verirken yavaş yavaş veriyoruz. Biz yavaş yavaş verdikçe bedendeki sinir sistemi rahatlıyor, gevşiyor ve öfkemiz de yavaş yavaş diniyor. 21 nefesten sonra tamamen rahatladığınızı ve ani gelen öfkenizin sakinleştiğini fark edeceksiniz. Dilerim hayatınıza katkısı olan bir video olmuştur. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.